Hoş geldiniz Büyüce Şura üyeleri. Neville Longbottom gerçekten Harry Potter'dan daha mı önemliydi? Voldemort'un tek bir seçimi, kehanetin gerçek kahramanını değiştirmiş olabilir mi? Bu videoda Neville'in trajik geçmişini, seçilmiş kişi teorisini, Snape bağlantısını, Hogwarts direnişini ve Nagini'yi öldürerek Voldemort'un sonunu nasıl hazırladığını adım adım inceliyoruz. Hazırsanız Harry Potter evreninin en büyük yanılgısını ortaya çıkaralım. Lumos. Neville Longbottom'un büyücülük dünyasındaki yerini ve kaderini anlayabilmek için hikayeyi onun doğduğu günden başlatamayız. Neville'ın zihinsel ve büyüsel gelişimini şekillendiren asıl unsur, damarlarında taşıdığı kanın ağırlığı ve doğduğu ailenin büyücülük dünyasındaki sarsılmaz konumudur. Longbottom ailesi, Britanya büyücülük toplumunun en köklü, saygın ve aristokratik ailelerinden biridir. Cantankerous Not tarafından 1930'larda hazırlanan ve safkan genelliğini koruyan ailelerin listelendiği o meşhur Kutsal 28 diziliminde Longbottom ismi açıkça yer alır. Bu safkan statüsü onları sadece soylu bir konuma yerleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda Longbottom ailesi, diğer birçok eski safkan aile gibi Britanya büyücülük toplumunun tarihsel çekirdeğini oluşturan ailelerden biridir. Ancak kanon kaynaklar, Longbottom soyunun Weasley, Crouch veya Black aileleriyle kesin akrabalık bağlarını ayrıntılı şekilde açıklamaz. Longbottom adının asıl gücü, servetinden veya kan statüsünden değil, Birinci Büyücülük Savaşı'nın karanlık atmosferinde sergiledikleri duruştan gelir. Neville'in babası Frank Longbottom ve annesi Alice Longbottom, Sihir Bakanlığı Seherbaz Bürosu'nun en yetenekli, en saygın üyelerindendi. Albus Dumbledore'un kurduğu orijinal Zümrüt Anka yoldaşlığının ilk üyeleri arasında yer alan bu çift, Sihir Bakanlığı'nın hantal yapısına rağmen karanlık sanatlara karşı ön saflarda savaşmayı seçmişlerdi. Kanon metinlerde açıkça belirtildiği üzere, Frank ve Alice Longbottom, Voldemort'un doğrudan tehditlerine ve saldırılarına tam 3 kez karşı gelmiş ve hayatta kalmayı başarmışlardı. Bu 3 kez karşı gelme detayı, ileride Sybil Trelawney'nin yapacağı o yıkıcı kehanetin en temel iki şartından birini oluşturacaktır. Onlar, büyücü toplumunun idealize ettiği, cesur ve tavizsiz seherbazlardı. Ancak bu kahramanlık anlatısının arkasında, henüz doğmamış olan Neville için hazırlanmış ağır bir psikolojik zemin yatıyordu. Büyücülük toplumu, Longbottom adını lekesiz bir cesaret sembolü olarak görürken, bu yüksek beklenti gelecekte Neville'in üzerine çökecek en büyük gölge olacaktı. Neville, henüz dünyaya bile gelmeden, herkesin saygı duyduğu, idealize ebeveynlerin mirasçısı olarak konumlandırılmıştı. Öte yandan, J.K. Rowling'in yazılı açıklamalarına ve topluluk analizlerine bakıldığında, Longbottom ailesinin safkan olmasına rağmen, Muggle'ların ve melezlerin haklarını savunması, onları Voldemort'un ideolojik hedefi haline getirmişti. Safkan aristokrasisinin, Malfoy veya Black kolu gibi karanlığa hizmet etmek yerine, sistemin içinde aktif bir direniş yürütüyorlardı. Neville, işte böyle bir mirasın içine doğmak üzereydi. Bir yanda, Kutsal 28'in getirdiği kan ayrıcalığı, diğer yanda Karanlık Lord'a 3 kez kafa tutmuş ebeveynlerin yarattığı devasa standartlar. Ancak bu şanlı tablo, Neville 16 aylıkken yaşanacak olan felaketle bir gecede yerle bir olacak ve geride çözülmesi imkansız bir psikolojik enkaz bırakacaktı. Peki, bu kadar güçlü ve saygın bir soyun tek varisiyken, Neville nasıl oldu da kehanetin ve felaketin tam ortasına düştü? Neville Longbottom, 30 Temmuz 1980 akşamı kaderini sonsuza dek değiştirecek bir takvim yaprağında dünyaya geldi. Yani Harry Potter'dan sadece saatler önce. Ancak bu yakın doğum tarihi basit bir tesadüf değildi. Kehanetin çarklarını harekete geçiren en kritik zaman dilimiydi. Sybil Trelawney'nin domuz kafasında Albus Dumbledore'a dile getirdiği kehanet netti. Karanlık Lord'u yenecek güce sahip olan geliyor. Ona 3 kez karşı çıkmış olanlardan doğacak. 7. ay ölürken doğacak. Kehanetin bu ilk kısmı, büyücülük dünyasındaki tam 2 bebeği işaret ediyordu. 30 Temmuz doğumlu Neville Longbottom ve 31 Temmuz doğumlu Harry Potter. Her iki çocuğun ebeveynleri de seherbazdı. Her iki çift de Zümrüt Anka yoldaşlığı üyesiydi ve her ikisi de Voldemort'a 3 kez meydan okumuştu. Kanon metinlerde Dumbledore'un Harry'ye açıkladığı gibi, kehanetin kimin üzerinde gerçekleşeceğini belirleyen kişi, bizzat Voldemort'un kendisi oldu.
J.K. Rowling'in açıklamalarına ve hayran topluluklarındaki lore analizlerine göre Voldemort, safkan olan Neville'i değil, tıpkı kendisi gibi melez olan Harry Potter'ı seçti. Voldemort, kendi soy geçmişindeki melezlik kompleksini Harry'e yansıtarak onu kendisine denge olarak işaretledi. Eğer Voldemort o gece Longbottom malikanesine gitmeyi seçseydi, kehanetteki seçilmiş kişi Neville olacaktı. Ancak bu seçim, Longbottom ailesini felaketten kurtarmaya yetmedi. Aksine, onları ölümden daha beter bir kadere sürükledi. 31 Ekim 1981'de Voldemort'un Harry Potter'a saldırdıktan sonra ruhunun bedeninden ayrılıp ortadan kaybolmasıyla Birinci Büyücülük Savaşı görünüşte sona ermişti. Fakat Voldemort'un en fanatik ve sadık müritleri bu yenilgiyi kabul etmedi. Neville, henüz yaklaşık 16 aylık bir bebekken Bellatrix Lestrange, kocası Rodolphus Lestrange, kayınbiraderi Rabastan Lestrange ve Barty Crouch Jr.'dan oluşan 4 kişilik ölüm yiyen grubu Longbottom malikanesine baskın düzenledi. Amaçları, efendilerinin nerede olduğunu öğrenmekti. Frank ve Alice Longbottom, eziyetlerin en acımasızına maruz kaldılar. Bellatrix Lestrange ve çetesi, karı kocaya saatlerce Cruciatus lanetiyle işkence etti. Frank ve Alice, kendilerinde olmayan bir bilgiyi vermemek için direndiler. Ancak maruz kaldıkları zihinsel ve fiziksel yıkım o kadar şiddetliydi ki, akıl sağlıklarını tamamen kaybettiler. Bu dehşet verici olay, büyücülük dünyasını sarsan en büyük trajedilerden biri olarak tarihe geçti. İşkenceciler Azkaban'a gönderilirken, Frank ve Alice Longbottom, ömür boyu kalıcı büyü hasarı teşhisiyle St. Mungo Büyülü Hastalıklar ve Yaralanmalar Hastanesi'nin Janus Tiki koğuşuna yatırıldı. Artık kendi öz oğullarını bile tanıyamayacak durumdalardı. Neville, anne ve babası hayatta olmasına rağmen ebeveynsiz kalmıştı. Harry Potter, bir yetim olarak teyzesinin yanında büyürken, Neville, hastane odasında kendisine boş çiklet kağıtları uzatan, zihni silinmiş bir anne ve babanın gölgesinde büyümek zorundaydı. Tek başına kalan bu bebeğin bakımını ise babaannesi Augusta Longbottom üstlenecekti. İşte bu kırılma noktası, Neville'in çocukluğunu ve zihinsel duvarlarını inşa eden asıl travmaydı. Voldemort onu bedeninde bir izle işaretlememişti belki. Ama ruhunda silinmesi imkansız devasa bir yara bırakmıştı. Peki, trajedinin ardından babaannesinin katı disiplini altına giren Neville, büyü yeteneklerini neden gösteremedi ve ailesi onun bir kofti olduğundan neden şüphelendi? Ebeveynlerinin trajik kaybının ardından Neville, babasının annesi olan babaannesi Augusta Longbottom'un katı ve otoriter yönetimi altında büyümeye başladı. Augusta, akbaba doldurmalı şapkası ve yeşil cübbesiyle tanınan gelenekçi, baskın ve son derece tavizsiz bir cadıydı. Oğlu Frank'in kaybından duyduğu derin acıyı ve duymak istediği gururu, küçük Neville'in üzerine devasa bir yük olarak bindirdi. Neville'e sürekli olarak babasının ve annesinin ne kadar harika seherbazlar olduğu hatırlatılıyor, çocuğun onların seviyesine ulaşması için sürekli bir kıyaslama ve baskı altında tutuluyordu. Ancak bu yoğun beklenti ikliminde çok büyük bir kriz patlak verdi. Neville, çocukluğu boyunca gözle görülür, hemen hiçbir büyü belirtisi göstermiyordu. Büyücü dünyasında, büyülü bir aileden doğup, büyü gücüne sahip olmayan kişilere kofti denirdi. Longbottom ailesi gibi kutsal 28 üyesi safkan bir soy için ailede bir koftinin bulunması büyük bir utanç kaynağı olarak görülüyordu. Ailenin yaşlı akrabaları, Neville'in büyü gücünden tamamen yoksun bir kofti olabileceğinden ciddi şekilde korkmaya başladılar. Bu korku, akrabaların Neville üzerinde tehlikeli ve absürt deneyler yapmasına yol açtı. Büyük amcası Algy Longbottom, çocuktaki büyüyü şok yoluyla açığa çıkarmak için onu defalarca ölümcül durumların içine soktu. Örneğin bir keresinde Neville'i Blackpool iskelesinden denize attı ve Neville az kalsın boğuluyordu. Neville 8 yaşına geldiğinde o meşhur beze olayı yaşandı. Algy amca, Neville'i üst kattaki pencereden ayaklarından tutarak aşağı sallandırmış, büyülü bir tepki vermesini bekliyordu. Tam o sırada Enid teyzenin bir bezeli tatlı ikram etmesiyle dikkati dağılan Algy amca, kazara Neville'i pencereden aşağı bıraktı. 3. kattan düşen Neville, yere çakılmak yerine beklenmedik bir istemsiz sihir gösterisiyle bir kauçuk top gibi bahçede sekerek zarar görmeden kurtuldu. Bu olay onun nihayet bir büyücü olduğunu kanıtlamıştı. Büyükanne Augusta sevinçten gözyaşlarına boğuldu. J.K. Rowling'in Pottermore metinlerindeki resmi açıklamalarına ve hayran teorilerine bakıldığında aslında Neville ilk büyüsel tepkisini doğduğu ilk saatlerde vermişti.
Beşikteyken büyüsüyle battaniyesini kendi üzerine sıkıca sarmıştı. Ancak ebeler bunu babası Frank'in yaptığını sanıp gözden kaçırmışlardı. Hogwarts'taki kabul kitabı ve kabul tüyü mekanizmasında, kabul tüyü, Neville doğar doğmaz adını kitaba yazmak istemiş, ancak daha katı olan kabul kitabı, yeterince somut büyü kanıtı görmediği için kapağını kapatmıştı. Neville, ancak pencereden düşüp sektiğinde kabul kitabı ikna olmuş ve adı Hogwarts kütüğüne kazınmıştı. Algy amca, Neville'in bir kofte olmadığını anlayıp, Hogwarts mektubunun geldiğini görünce ona bir ödül olarak Trevor adını verdiği bir kurbağa hediye etti. Ancak bu hediye bile Neville'in özgüvenini tazelemeye yetmedi. Çünkü yıllarca süren "yetersizsin ve kofte olabilirsin" baskısı zihninde derin bir yetersizlik kompleksi yaratmıştı. 1991 yılı gelip çattığında 11 yaşına giren Neville, elinde kurbağası Trevor ve omuzlarında ailesinin ezici mirasıyla Hogwarts Ekspresi'ne binmeye hazırlanıyordu. Peki, büyü gücünü zar zor kanıtlamış olan bu çekingen çocuk, Hogwarts treninde kimlerle karşılaşacak ve seçmen şapka ile girdiği o tarihi mücadelede neden Gryffindor'dan kaçmaya çalışacaktı? 1 Eylül 1991 günü, platform 9:03'te büyükannesinin yanında duran Neville, henüz Hogwarts Ekspresi'ne binmeden ilk krizini yaşadı. Büyük amcasının hediye ettiği kurbağası Trevor ortadan kaybolmuştu. Trene adım attığında gözyaşları içinde kompartımanları dolaşarak kurbağasını aramaya başladı. Neville bu arayış sırasında Harry Potter ve Ron Weasley'nin bulunduğu kompartmana girdi. Kısa süre sonra ona yardım etmeyi kabul eden Hermione Granger ile tanıştı. Hermione, Neville'e rehberlik ederek tren boyunca kurbağayı sormak için kompartıman gezdi. Hogsmeade istasyonuna varıldığında Trevor ancak Rubeus Hagrid'in yardımıyla bulunabildi. Büyük salondaki seçme töreni başladığında Profesör McGonagall, Neville'in adını okuduğu an çocuk aşırı heyecandan tabureye doğru yürürken ayağa takılıp yere düştü. İşte o an Neville ile seçmen şapka arasında kitaplarda derinlemesine işlenen tarihi bir zihinsel tartışma başladı. Neville, Gryffindor binasının cesaret ve kahramanlık olarak tanımlanan ezici itibarından dehşet derecede korkuyordu. Babaannesinin ve ailesinin beklentilerini karşılayamayacağından, bu binanın şanına leke süreceğinden emindi. Bu yüzden zihninde seçmen şapkaya adeta yalvardı ve kendisini Hufflepuff binasına koyması için sessizce tartışmaya girdi. Neville, Hufflepuff'ın mütevazı ve adil ortamında kimsenin kendisinden imkansız bir kahramanlık beklemeyeceğini düşünüyordu. Neville, Hufflepuff'a gitmeyi tercih ederken, şapka onun içindeki cesareti görerek Gryffindor'a yerleştirdi. Ancak seçmen şapka, Neville'in içindeki potansiyel cesareti ve dürüstlüğü, onun özgüvensizliğinin ardında net bir şekilde gördü. Şapka tartışmayı kazandı ve yüksek sesle "Gryffindor!" diye haykırdı. Neville o kadar büyük bir şok ve panik yaşadı ki, seçmen şapkayı kafasından çıkarmayı unutup, kafasında şapkayla Gryffindor masasına doğru koştu. Tüm okul kendisine gülerken, geri dönüp şapkayı McGonagall'a teslim etmek zorunda kaldı. Gryffindor binasına seçilmek, Neville için bir zafer değil, o an için omuzlarına binen devasa bir yüktü. Üstelik Gryffindor Kulesi'ne giden yolda, Peeves'in kafasına mürekkep dökmesi ve ilk günden sakarlıkların peşini bırakmaması, yetersizlik hissini daha da pekiştirecekti. Peki, Gryffindor'a seçilen ama cesaretten uzak görünen bu çocuk, okuldaki ilk yılında derslerde neler yaşayacak ve asasının yarattığı gizli engel onu nasıl etkileyecekti? Hogwarts'taki ilk yılı Neville için adeta ardı arkası kesilmeyen bir felaketler silsilesi şeklinde başladı. Çekingenliği ve özgüven eksikliği derslerdeki performansını doğrudan etkiliyordu. İlk iksir dersinde zindanlarda Profesör Snape'in baskısı altında ezilerek Seamus Finnegan'ın kazanını eritmeyi başardı. Zindanın tabanına dökülen çıbanı iyileştirme iksiri, herkesin ayakkabılarını eritip Neville'in her yerinde kıpkırmızı çıbanlar çıkmasına yol açtı. Snape onu aptal olarak etiketleyip hastane kanadına gönderdi. Ertesi hafta Madame Hooch ile yapılan ilk uçuş dersinde ise panikleyerek süpürgeden çok erken havalandı. Kontrolü kaybedip metrelerce yüksekten düşerek bileğini kırdı ve yine Madame Pomfrey'nin eline düştü. Bu arada Büyüce Şura üyeleri, bu tarz derin Harry Potter analizlerinin devam etmesini istiyorsanız, kanala abone olarak bizi desteklerseniz çok seviniriz. Şimdi gelin, Neville'in önündeki gerçek engelin ne olduğuna bakalım. Ancak Neville'in bu büyüsel yetersizliğinin ve sürekli çuvallamasının arkasında gözden kaçırılan devasa bir teknik sebep vardı. Babasının asası. Büyücü dünyasındaki en temel kural, asa büyücüyü seçer ilkesidir.
Oysa Neville, büyücülük eğitimine kendi asasıyla değil, babası Frank Longbottom'a ait mirası kullanarak başlamıştı. Babaanne Augusta, gurur duyduğu oğlunun hatırasını yaşatmak için bu asayı Neville'e zorla vermişti. Hayran topluluklarında ve lore analizlerinde sıklıkla vurgulandığı üzere, kendisine uyum sağlamayan, başkasına ait bir asayla büyü yapmaya çalışmak, Neville'in potansiyeli üzerinde devasa bir büyüsel blokaj yaratıyordu. Potter'ın hortkulukları ararken, siyahçalı asayla yaşadığı uyumsuzluğun bir benzerini, Neville ilk 5 yıl boyunca her gün yaşıyor ama suçu kendi beceriksizliğinde arıyordu. İlk yılın kırılma noktalarından biri de büyükannesinin ona gönderdiği hatırlatıcı oldu. Posta baykuşuyla gelen bu büyülü cam küre kızıla döndüğünde Neville neyi unuttuğunu bile hatırlayamıyordu. Draco Malfoy'un bu küreyi çalması ve Harry Potter'ın süpürgesiyle onu havada yakalaması, McGonagall'ın dikkatini çekerek Harry'nin Gryffindor arayıcısı olmasını sağladı. Neville istemeden de olsa Harry'nin efsanesine zemin hazırlamıştı. Yılbaşı tatilinden sonra Malfoy'un bacak kilitleme lanetine uğrayıp ortak salona tavşan gibi zıplayarak giren Neville, Ron ve Harry'nin "şikayet et" önerisini reddetti. Harry ona teselli olarak verdiği çikolata kurbağa kartıyla "Sen 12 Malfoy'a bedelsin. Seçmen şapka seni Gryffindor'a koydu. Malfoy ise o kokuşmuş Slytherin'de" diyerek ona güç vermeye çalıştı. Nitekim sonraki Quidditch maçında Malfoy beyinsiz olduğunu söyleyip sataşınca Neville tek başına Crabbe ve Goyle ile kavgaya tutuştu ve Malfoy onu yumrukla bayıltana kadar mücadele etti. İlk yılın asıl dönüm noktası ise felsefe taşının çalınmasını engellemek için dışarı çıkmaya çalışan Altın Üçlü'nün karşısına dikildiği gece yaşandı. Neville, arkadaş grubunun okul kurallarını çiğneyip Gryffindor'a daha fazla puan kaybettirmesini önlemek için ortak salonun tablosunun önüne dikildi ve onlarla dövüşmeyi bile göze aldı. Hermione, onu Petrificus Totalus ile etkisiz hale getirse de Neville ilkesel duruşundan taviz vermemişti. Yıl sonu ziyafetinde Slytherin ile Gryffindor eşit puandayken Albus Dumbledore tarihi konuşmasını yaptı. Düşmanlarınıza karşı çıkmak büyük cesaret gerektirir. Ama arkadaşlarınıza karşı çıkmak için daha fazlası gerekir. Dumbledore'un Neville'e verdiği 10 puan, Gryffindor'un yıllar sonra Binas Kupası'nı kazanmasını sağladı. Neville ilk kez takdir edilmiş, ilk kez binasına şampiyonluk getirmişti. Ancak Hogwarts'taki 2. yılında açılacak olan karanlık bir oda, onun kofti olma korkularını yeniden hortlatacaktı. Peki, Sırlar Odası açılıp canavar okulda dehşet saçmaya başladığında Neville kendini korumak için hangi tuhaf koruma yöntemlerine başvuracaktı? ...1992 sonbaharında Hogwarts'ta Sırlar Odası açılıp duvarlarda kanlı yazılar belirdiğinde okul kalesini derin bir korku dalgası kapladı. Ancak Neville için durum çok daha travmatikti. Safkan bir büyücü olmasına rağmen büyüsel yeteneklerinin zayıflığı nedeniyle kendini neredeyse bir kofti olarak tanımlıyor ve Basilisk'in hedefi olmaktan dehşetle korkuyordu. Bu korkuyla baş edebilmek için koridorlarda yanında kötü kokan mor bir soğan, keskin uçlu mor bir kristal ve çürümüş semender kuyruğu taşımaya başladı. Gilderoy Lockhart'ın Kelt cimperileriyle dolu ilk dersinde kulaklarından avizeye asılması ve Lockhart'ın dövüş kulübünde Snape tarafından en basit büyülerde bile felaket yaratıyor denilerek küçük düşürülmesi, kendine olan güvensizliğini pekiştirmekten başka bir işe yaramadı. 1993 yılında 3. sınıfa başlayan Neville için gerçek pedagojik dönüm noktası, karanlık sanatlara karşı savunma dersine gelen Remus Lupin oldu. Lupin, Neville'in zayıflatılmış özgüvenini fark eden ve ona bir şans veren ilk öğretmendi. Gardıropta saklanan Böcürt ile yüzleşme dersinde Lupin, sınıfta ilk olarak Neville'e söz verdi. Neville'e, dünyada en çok korktuğu şeyin ne olduğu sorulduğunda cevabı tereddütsüzdü. Profesör Severus Snape. Neville'in, Böcürtü'nün Profesör Snape'e dönüşmesi oldukça dikkat çekici bir ayrıntıdır. Bu durum, Neville'in okul yıllarında Snape'in sert ve aşağılayıcı tutumundan ne kadar etkilendiğini gösterir. Ancak Snape'in Neville'e neden özellikle bu kadar sert davrandığı konusunda kanon kaynaklar açık bir açıklama sunmaz. Bunun nedenleri hakkında pek çok teori üretilmiş olsa da bunların hiçbiri resmi olarak doğrulanmamıştır. İşte tam bu noktada hayran topluluklarında ve lore analizlerinde sıkça işlenen hayati bir kehanet teorisi devreye girer. Snape neden Neville'den bu kadar nefret ediyordu? Snape'in Neville'e duyduğu acımasızca kinin arkasında sadece sakarlıkları yatmıyordu. Snape, Sybil Trelawney'nin kehanetini biliyordu.
Eğer Voldemort 1981 gecesi kehanetteki diğer aday olan Neville'in peşinden gitseydi, Snape'in hayatının aşkı olan Lily Potter hayatta kalacaktı. Snape, Neville'e her baktığında Lily'nin ölümüne yol açan o yanlış seçimi görüyor, hıncını ve suçluluk duygusunu bu savunmasız çocuktan çıkarıyordu. Neville için 3. yılın sonları yine unutkanlığının kurbanı olduğu büyük bir krizle sarsıldı. Gryffindor Kulesi'nin tablosuna geçen Sir Cadogan şifreleri sürekli değiştirdiği için Neville onları unutmamak adına bir kağıda yazmıştı. Parolalar listesinin kaybolmasıyla Sirius Black elinde bir bıçakla Gryffindor ortak salonuna girmeyi başardı. Profesör McGonagall bunu öğrendiğinde Neville'in tüm Hogsmeade gezilerini iptal etti, ona cezalar verdi ve ortak salona girmesi için başkalarından parola almasını kesinlikle yasakladı. 2 gün sonra Büyükanne Augusta'dan gelen kırmızı çığırtkan, büyük salondaki tüm öğrencilerin kahkahaları arasında yankılandı. Augusta, Neville'i Longbottom ailesinin şanlı adını lekelemekle suçluyordu. Neville utanç içinde salondan kaçmak zorunda kaldı. Baskılar, travmalar ve unutkanlıklar arasında bocalayan bu çocuk, 4. yılında geçmişinin en karanlık gölgesiyle yüzleşecekti. Peki, 4. sınıfta okula gelen sahte Moody, sınıfta Cruciatus lanetini bir örümcek üzerinde uyguladığında Neville neden kilitlenip kalacak ve bu olay onu hangi tehlikeli yakınlaşmaya götürecekti? ...1994 sonbaharında Hogwarts, 3 büyücü turnuvasının heyecanıyla çalkalanırken, Neville için bu yıl, zihninin derinliklerine gömdüğü en ağır çocukluk travmasıyla yüzleşeceği karanlık bir dönemin başlangıcı oldu. Karanlık sanatlara karşı savunma dersine yeni gelen Profesör Deligöz Moody, müfredatın dışına çıkarak ilk dersinde 4. sınıflara affedilmeyen lanetleri tanıtmaya karar verdi. Sınıfa Cruciatus lanetinin ne olduğunu soran Moody'ye yanıt veren kişi Neville oldu. Ancak Moody, yani çok özlü iksir ile onun kılığına girmiş olan Barty Crouch Jr., dev bir örümceğin üzerinde Cruciatus lanetini uygulamaya başladığında sınıfta korkunç bir sessizlik hakim oldu. İşkence lanetinin etkisiyle kıvranan örümceği izleyen Neville, sırasını öyle bir güçle kavradı ki eklem kemikleri bembeyaz kesildi. Gözleri dehşetle açılmış, rengi tamamen atmıştı. Çünkü karşısındaki bu büyü, 16 aylık bir bebekken anne ve babasının zihnini silip onları delirten lanetin ta kendisiydi. Durumu fark eden Hermione Granger, "Durun, görmüyor musunuz? Onu rahatsız ediyor. Durun!" diye bağırarak derse müdahale etmek zorunda kaldı. Dersten sonra Neville koridorda hala şokun etkisindeyken sahte Moody yanına geldi. Onu teselli etmek bahanesiyle odasına çay içmeye davet etti. Bu durum kanon tarihin en karanlık ve trajik ironilerinden biridir. Neville, anne ve babasına işkence edip onları ömür boyu St. Mungo'ya mahkum eden 4 ölüm yiyenden biriyle baş başa oturup çay içiyordu. Crouch Jr., Profesör Sprout'tan Neville'in herboloji alanındaki olağanüstü yeteneğini duyduğunu söyleyerek çocuğun özgüvenini okşadı ve ona bir kitap hediye etti. Akdeniz'in büyülü su bitkileri ve özellikleri. Crouch Jr.'ın buradaki asıl stratejik amacı şefkat göstermek değildi. Kult 3 büyücü turnuvasının ikinci görevinde Harry Potter'ın gölün altında nefes alabilmesi için galsam otunu kullanması gerektiğini Neville üzerinden Harry'ye sufle ettirmek istiyordu. Kitaplardaki kanona göre Harry kütüphanede çaresizce araştırma yaparken Neville'e sormayı akıl edemediği için bu plan son anda Dobby'nin devreye girmesiyle işleyecektir. Ancak Neville bu kitap sayesinde bitki bilimsel birikimini devasa bir seviyeye taşıdı. Yine bu yıl yapılan Imperius laneti dersinde sahte Moody sınıftaki herkesi kontrol altına almaya çalışırken Neville lanetin etkisi altında normalde asla yapamayacağı şaşırtıcı akrobatik hareketler sergiledi. Yılın ortasında düzenlenen Yul Balosu ise Neville'in sosyal ilişkilerinde kendine olan güvenini sınadığı bir başka alandı. İlk olarak Hermione Granger'a teklif götürdü. Ancak Hermione, Viktor Krum ile gideceğini söyleyerek onu kibarca reddetti. Ardından Neville, kendisinden 1 yaş küçük olan Ginny Weasley'e teklif etti. 4. sınıftan küçüklerin tek başına baloya katılması yasak olduğu için Ginny bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Gece boyunca pistte, Ginny'nin ayaklarına basarak onu biraz hırpalamış olsa da Neville, baloda dürüstlüğü ve kibarlığıyla saygı topladı. Sene sonunda Voldemort'un geri döndüğü haberi dünyayı sarstığında, büyücü toplumunun büyük kısmı buna inanmayı reddedecekti. Ancak ailesinin geçmişini ve karanlığın ne demek olduğunu çok iyi bilen Neville için gerçekler kaçınılmazdı. Peki, büyücülük dünyası Voldemort'un döndüğünü inkar ederken 5. yılında Neville ve büyükanne Augusta nasıl radikal bir karar alacak
ve bu karar Neville'i Dumbledore'un ordusuna nasıl taşıyacaktı? ...1995 sonbaharında Hogwarts Ekspresi'ne binen Neville Longbottom için artık yeni bir dönem başlıyordu. Harry ve Ginny ile kompartımanda buluşan Neville, büyük amcası Algy'nin doğum günü hediyesi olarak kendisine verdiği son derece nadir ve tuhaf bir bitkiyi, Mimbulus Mimbletoниa'yı büyük bir gururla sergiliyordu. Bitkinin savunma mekanizması olarak çıkardığı ve kabuklarından fışkıran kötü kokulu leş suyu sıvısı, trende sevimli bir kazaya yol açıp ortalığı dökse de, Neville'in bitki bilim sevgisi açıkça ortadaydı. Okula varıldığında, Gelecek Postası'nın Harry'i yalancı ilan eden karalama kampanyasına karşı Seamus Finnegan ile sert bir tartışmaya giren Neville, Harry'i savundu. Babaannesi Augusta ile birlikte günlük kehanet aboneliklerini iptal ettirdiklerini, çünkü Harry'e ve Dumbledore'a inandıklarını açıkça ilan ettiler. Dolores Umbridge'in okuldaki baskıcı rejimi altında, karanlık sanatlara karşı savunma derslerinin teorik düzeyde kalması üzerine kurulan Dumbledore'un ordusuna ilk katılanlardan biri Neville oldu. İlk pratik buluşmalarda eşleşmekte zorlansa da Harry'nin birebir vesayeti ve sabırlı rehberliği altında Neville'in büyüsel yetenekleri inanılmaz bir ivmeyle gelişmeye başladı. Artık derslerde arkalara sinen o korkak çocuk değil, hırsla büyü çalışan, parmak boğumları beyazlayana kadar odaklanan kararlı bir savaşçı adayıydı. Yılbaşı tatilinde St. Mungo Büyülü Hastalıklar ve Yaralanmalar Hastanesi'ne yapılan ziyarette, Altın Üçlü, Neville'in ebeveynlerinin ölmediğini, Janus Tiki koğuşunda kalıcı bir akıl kaybıyla yaşamak zorunda olduklarını ilk kez gördü. Ziyaretin sonunda, annesi Alice'in Neville'e uzattığı boş bir Drubbles balonlu sakız kağıdını, büyükannesinin "çöpe at" ikazına rağmen gizlice cebine atıp kalbine yakın tutması, onun ailesine duyduğu sessiz ve derin sadakatin en kırıcı kanıtıydı. 1996 yılının başlarında, Azkaban'dan kaçan 10 ölüm yiyen arasında, anne ve babasına işkence eden Bellatrix Lestrange ve diğer faillerin de yer aldığı haberi duyulduğunda, Neville'in içindeki öfke ve çalışma hırsı devasa bir boyuta ulaştı. Dumbledore'un ordusu çalışmalarında, Hermione'den sonra kalkan büyüsünü en hızlı kavrayan ikinci kişi oldu. Kitaplardaki kanona göre, sıradan büyücülük düzeyi sınavlarında, karanlık sanatlara karşı savunma dersinden, beklenenin üstünde, herbolojiden ise olağanüstü derecesini alarak potansiyelini resmen tescilledi. Yılın kırılma noktası ise Sihir Bakanlığı'ndaki Esrar Dairesi Savaşı oldu. Harry'nin gördüğü sahte bir vizyonla Sirius Black'in ölüm tehlikesinde olduğuna inanması üzerine Neville, Ginny ve Luna ile birlikte üçlüye katılarak Londra'ya uçtu. Kehanet salonunda ölüm yiyenlerin tuzağına düştüklerinde Neville en ön safta savaştı. Antonin Dolohov ile girdiği çatışmada burnu ve asası kırıldı. Harry'nin yaralı Hermione'yi bırakıp kaçması yönündeki ısrarını reddederek omzunda Hermione ile arkadaşlarını aramaya devam etti. Bellatrix Lestrange ile yüzleşti. Bellatrix'in ailesi gibi kafayı yiyene kadar ne kadar dayanacağını görelim diyerek üzerine saldığı Cruciatus lanetine karşı kırık burnu ve kanlar içindeki yüzüyle direndi. Harry'e kehaneti vermemesi için canını dişine takarak bağırdı. Zümrüdü Anka yoldaşlığı yardıma geldiğinde savaşın kargaşası içinde Neville yanlışlıkla sihirli kehanet küresini düşürüp kırdı. Savaş bittikten ve Madame Pomfrey kırık burnunu iyileştirdikten sonra Neville okuluna döndü. Ancak bu savaş onun için her şeyi değiştirmişti. Artık o eski silik çocuk değil, ateşten yara alarak çıkmış gerçek bir direnişçiydi. Kırılan babasının asasının yerine yeni bir asa almak üzere Ollivander'ın dükkanının yolunu tutacaktı. Peki, Ollivander'dan aldığı yeni asası ve kazandığı bu yepyeni özgüven, Neville'i 6. yılında hangi dönüm noktalarına taşıyacak ve yaklaşan fırtına okul duvarlarını nasıl sarsacaktı? ...1996 yılının yazında Neville Longbottom, hayatının belki de en kritik dönüm noktalarından birini yaşadı. Esrar Dairesi Savaşı'nda cesaretle savaşmış, burnu kırılmış ve en önemlisi babasının asası parçalanmıştı. Torununun gösterdiği büyük cesaretten nihayet gurur duyan büyükanne Augusta, Neville'e yeni bir asa almak üzere Diagon yoluna, Garrick Ollivander'ın dükkanına gitti. Neville'in seçtiği ya da daha doğru bir ifadeyle onu seçen bu yeni asa 33 santimetre uzunluğunda, kiraz ağacından yapılmış ve özünde tek boynuz kılı barındıran müthiş bir eşleşmeydi. Kitaplardaki ve lore detaylarındaki en çarpıcı ayrıntı ise şuydu. Bu asa, Ollivander, Voldemort'un ölüm yiyenleri tarafından kaçırılmadan hemen önce sattığı en son asalardan biriydi. Neville, artık babasının mirasının ezici gölgesi altında,
kendisine uyum sağlamayan bir araçla değil, gücünü ve ruhunu %100 yansıtan kendi asasıyla büyü yapmaya başlayacaktı. 1 Eylül 1996 günü Hogwarts Ekspresi'nde yolculuk ederken Romilda Vane gibi öğrencilerin Neville ve Luna Lovegood'a yukarıdan bakan küçümseyici tavırlarına karşı Harry Potter sert bir tepki gösterdi. Harry, ikisinin de en yakın, en sadık dostları olduğunu ve bakanlıkta onunla yan yana savaşan gerçek kahramanlar olduğunu vurgulayarak Neville'e duyduğu derin saygıyı gösterdi. Tren yolculuğu sırasında yeni iksir profesörü Horace Slughorn, meşhur Slug Kulübü için yetenekli veya nüfuzlu öğrencileri toplarken Neville'i de kompartımanına davet etti. Ancak Slughorn'un beklentilerini karşılayacak şovmen bir yapıda olmayan veya Slughorn'un aradığı popüler ilişkileri ilk etapta sunamayan Neville, Slughorn'un ilk testini geçemeyerek kulübün sonraki özel partilerine bir daha davet edilmedi. Neville bu durumu hiç umursamadı. Çünkü onun ilgisi elit kulüplerde değil, Dumbledore'un ordusunda kazandığı gerçek dostluklarda ve herboloji seralarındaydı. 6. yılın sonuna doğru kale karanlık bir saldırıyla sarsıldı. Draco Malfoy'un ihtiyaç odasındaki kaybolan dolap aracılığıyla kaleye ölüm yiyenleri soktuğu o meşhur gecede Harry Potter kaleden ayrılmadan önce Dumbledore'un ordusu üyelerine haber gönderilmesini istemişti. Ancak büyülü, Dumbledore'un ordusu Galleon çağrısına yanıt verip yardıma gelen sadece 2 kişi vardı. Neville Longbottom ve Luna Lovegood. Neville, Ron ve Ginny ile birlikte ihtiyaç odasının kapısında nöbet tutarak Malfoy'un çıkışını engellemeye çalıştı. Ancak Malfoy'un kullandığı Peru anında karanlık tozu yüzünden görüş açılarını kaybettiler. Patlak veren Astronomi Kulesi Savaşı sırasında Neville, ölüm yiyenlere karşı gözünü kırpmadan savaştı ve ağır yaralanarak hastane kanadına kaldırıldı. Albus Dumbledore'un trajik ölümünün ardından düzenlenen cenaze töreninde henüz tam iyileşmemiş olan Neville'e yürürken ve sandalyesine otururken yardım eden kişi yine Luna Lovegood olacaktı. Neville, Dumbledore'un yasını tutarken büyücülük dünyasının tamamen karanlığa gömüldüğünün de farkındaydı. Peki, Dumbledore ölüp bakanlık Voldemort'un eline geçtikten sonra Hogwarts Kalesi'nde kontrolü ele geçiren ölüm yiyen Carrow kardeşlere karşı direniş meşalesini kim yakacak ve Neville, okul kalesinde nasıl efsanevi bir direniş liderine dönüşecekti? 1 Ağustos 1997'de Sihir Bakanlığı Lord Voldemort'un kontrolüne geçtiğinde büyücülük dünyası üzerindeki karanlık peçe tamamen kapandı. Altın Üçlü, hortkuluk avına çıkarken Severus Snape Hogwarts müdürü ilan edildi. Sadist ölüm yiyen kardeşler, Amicus ve Alecto Carrow ise okulda disiplin ve müfredatın başına getirildi. Amicus, karanlık sanatlara karşı savunma dersini doğrudan karanlık sanatlara dönüştürürken, Alecto ise Muggle araştırmaları dersinde Muggle'ların hayvan gibi olduğunu ve büyücülerin haklarını çaldıklarını vaaz eden zehirli bir propaganda yürütüyordu. Daha da korkuncu, ceza alan öğrencilere diğer öğrenciler tarafından Cruciatus laneti uygulanması zorunlu kılınmıştı. İşte bu insanlık dışı rejim altında Neville Longbottom hayatının en görkemli ve tehlikeli rolünü üstlendi. Neville, Cruciatus lanetini 1. sınıf öğrencilerine uygulamayı ve Carrow kardeşlerin safsatalarına boyun eğmeyi kesin bir dille reddetti. Alecto Carrow'a kan statüsüyle ilgili sorduğu lafı esirgemeyen sorular yüzünden yüzünde devasa yaralar açılana kadar dövüldü ve işkence gördü. Neville okulda yalnız değildi. Ginny Weasley ve Luna Lovegood ile birlikte Dumbledore'un ordusunu yeniden canlandırdı. Gece yarıları kalede gizlice dolaşıp duvarlara büyülü boyalarla Dumbledore'un ordusu üye almaya devam ediyor yazıları yazdılar. Öğrencileri Carrow'ların ceza odalarından kurtardılar. Hatta cesaretlerini bir adım öteye taşıyarak Harry'e yardım etmek amacıyla Müdür Snape'in odasından Godric Gryffindor'un kılıcını çalmaya çalıştılar. Yakalandıklarında Snape, onları Carrow'lara teslim etmek yerine cezalandırma bahanesiyle yasak ormana Hagrid'in yanına göndererek örtülü bir şekilde korudu. Ancak direniş ağır kayıplar vermeye başladı. Noel tatilinde Luna, Hogwarts Ekspresi'nden ölüm yiyenler tarafından kaçırıldı. Paskalya tatilinde Weasley ailesinin kaçak duruma düşmesiyle Ginny okula dönmedi. Neville, direnişi tek başına sırtlamak zorunda kaldı. Carrow kardeşler, direnişin liderinin Neville olduğunu anladıklarında, onu pes ettirmek için büyükanne Augusta Longbottom'u hedef aldılar. Bakanlık seherbazı John Dawlish, yaşlı kadını rehin almak üzere evine gönderildi. Ancak Carrow'ların hesaba katmadığı şey Augusta'nın gücüydü.
tek başına yaşayan yaşlı cadı, Dowlish'i evinde evire çevire döverek St. Mungo hastanesine gönderdi ve firar ederek saklandı. Augusta, Neville'e bir mektup göndererek onunla ve ebeveynlerinin oğlu olduğuyla gurur duyduğunu, direnmeye devam etmesini söyledi. Neville, bu mektubu cübbesinin göğüs cebinde, kalbinin tam üzerinde taşıdı. Ailesi üzerinden ona ulaşamayacaklarını anlayan Carrow'lar, Neville'i doğrudan öldürmeye karar verince, Neville, kalenin derinliklerinde saklanacak bir sığınak buldu. İhtiyaç Odası. Neville, ihtiyaç odasını direnişçi öğrenciler için tam donanımlı bir yeraltı üssüne ve yaşam alanına dönüştürdü. Oda onlara yatacak yer sunuyor, ancak yemek veremiyordu. Bir teoriye göre, Neville odanın büyülü doğasını zorlayarak ihtiyaç odası ile Hogsmeade'deki domuz kafası hanı arasında gizli bir geçit açılmasını sağladı. Aberforth Dumbledore, bu geçit üzerinden Neville ve odada saklanan onlarca Dumbledore'un ordusu üyesine yiyecek ve erzak sağladı. Neville artık sadece bir öğrenci değil, kaledeki mazlumların koruyucusu, gerçek bir direniş lideriydi. Mayıs 1998'in başında 3 ana karakter, Harry, Ron ve Hermione, domuz kafasındaki bu gizli geçitten ihtiyaç odasına adım attıklarında, karşılarında yüzü yaralar içinde, üstü başı yırtık ama gözleri cesaretle parlayan ve gülümseyen bir lider gördüler. Büyük hesaplaşma vakti gelmişti. Peki, Harry'nin dönüşüyle başlayan Hogwarts Savaşı'nda Neville, bitki bilim bilgisini savaşa nasıl entegre edecek ve Voldemort'un gözlerinin içine bakarak kaderin son hamlesini nasıl yapacaktı? Mayıs 1998 gecesi, Harry, Ron ve Hermione'nin ihtiyaç odasına gelişiyle birlikte İkinci Büyücülük Savaşı'nın en kanlı, en kader belirleyici safhası başladı. Neville, arkadaş grubunun dönüşünü, Dumbledore'un ordusu jetonlarını kullanarak tüm üyelere duyurdu ve Zümrüt Anka yoldaşlığı ile Dumbledore'un ordusunun kalede toplanmasını sağladı. Voldemort'un ordusu, Hogwarts Kalesi'ni kuşattığında, Neville sadece asasıyla değil, yıllar boyunca ustalaştığı büyüsel uzmanlığıyla ön saflara fırladı. Neville, Profesör Sprout ile omuz omuza vererek kalenin surlarına ve kulelerine tehlikeli büyü bitkilerini yerleştirdi. Ölüm yiyen hatlarının üzerine surlardan şeytan kapanı kökleri fırlattılar, olgunlaşmış adam otlarını çığlıklarıyla düşmanı sersemletmek için kullandılar. Snargaluf koza ve zehirli tentakula salgılarıyla istilacı ölüm yiyen sürülerini püskürttüler. Büyücü dünyasının en zararsız görünen dersi, Neville'in ellerinde ölümcül bir savunma mekanizmasına dönüşmüştü. Savaşın ilk aşamasında kahramanca dövüşen Neville, verilen geçici ateşkeste can kaybı veren dostlarını taşımak için meydandaydı. Oliver Wood ile birlikte Colin Creevey'nin cansız bedenini kaleye taşırken görüntülendi. Tam bu sırada yasak ormana gitmeden hemen önce Harry ile karşılaştı. Harry, kendisine gerçek amacı açıklamadan Neville'e hayati bir görev yükledi. Ne olursa olsun, Voldemort'un yılanı Nagini'yi öldürmelisin. Neville, bu emrin arkasındaki hortkuluk gerçeğini bilmese de Harry'e tereddütsüz söz verdi. Şafak vakti Voldemort, Hagrid'in kucağındaki cansız Harry Potter bedeniyle okulun avlusuna geldiğinde büyücülük dünyası derin bir umutsuzluğa boğuldu. Voldemort, teslimiyet çağrısı yaparken öne çıkan tek bir çocuk oldu. Yüzü kanlar içinde, asası kırılmamış ama elleri yumruk yapılmış halde öne atılan Neville, Voldemort'un doğrudan dikkatini çekti. Voldemort onun safkan geçmişini, cesaretini ve soylu Longbottom ailesini överek açık bir teklifte bulundu. İçinde ruh var, cesaret var ve asil bir soydan geliyorsun. Senden çok değerli bir ölüm yiyen olur. Senin gibilere ihtiyacımız var Neville Longbottom. Neville'in yanıtı, serinin en epik ve sarsılmaz haykırışlarından biri olarak tarihe geçti. Ben sana ancak balık kavağı çıkınca katılırım. Dumbledore'un ordusu. Neville'in bu reddi üzerine Voldemort, Hogwarts Kalesi'nden çağırdığı eski seçmen şapkayı büyüyle Neville'in kafasına geçirdi. Büyücü sınıflandırmalarının bittiğini, sadece Slytherin bayrağının dalgalanacağını ilan ederek seçmen şapkayı Neville'in kafasında ateşe verdi. Neville, beden kilitleme lanetiyle çakılmış halde alevler içinde kıvranırken bile eğilmedi. Ancak tam o anda şatonun etrafından gelen devlerin ve yoldaşlık müttefiklerinin hücumuyla büyük bir kaos patlak verdi. Neville, üzerindeki beden kilitleme lanetini kırarak yanan seçmen şapkanın içinden Godric Gryffindor'un kılıcını çekti. Tek bir hırslı ve kusursuz hamleyle Voldemort'un yanındaki Nagini'nin başını tek hamlede kesti. Yılanın başı havada süzülüp yere düşerken Voldemort'un ruhunu ölümlü kılan 7. ve son hortkuluk yok edilmiş oldu. Bu eylemle birlikte savaş yeniden patlak verdi. Neville,
seçmen şapkadan kılıç çıkaran gerçek bir Gryffindor olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştı. Neville, son savaş boyunca ön saflarda yer aldı ve Hogwarts savunucuları arasında aktif şekilde savaştı. Ancak savaşın karmaşası nedeniyle birçok çatışmanın ayrıntıları tam olarak kayıt altına alınmamıştır. Neville, Harry'nin kehaneti tamamlayıp Voldemort'u yok ettiği o son ana kadar savaş alanında dimdik ayakta kaldı. Yıllar önce kofti zannedilen, süpürgeden düşen o utangaç çocuk, karanlığa diz çöktüren en büyük aktörlerden biri olmuştu. Peki, savaş bittiğinde ve zafer kazanıldığında Neville Longbottom için hayat nasıl şekillendi? Profesörlük ve Leaky Cauldron'un üstündeki o sakin yaşam ona neleri getirecekti? İkinci Büyücülük Savaşı'nın ardından, büyücü dünyası üzerindeki karanlık bulutlar dağılırken, Neville Longbottom için de yeni bir yaşamın kapıları aralandı. J.K. Rowling'in sonradan yaptığı açıklamalar ve hayran yorumlarına göre, savaştan hemen sonra Neville, Kingsley Shacklebolt'un liderliğindeki yeni Sihir Bakanlığı yönetiminde Harry Potter ve Ron Weasley ile birlikte Seherbaz Bürosu'na katıldı. Bakanlıktaki bu kısa süreli seherbazlık görevi boyunca kalan ölüm yiyen kalıntılarının temizlenmesine ve sistemin yeniden reform edilmesine katkı sağladı. Anne ve babasının mesleğini onurlandırmış, onların anısını taze tutmuştu. Ancak Neville'in asıl tutkusu hiçbir zaman suçlu avlamak veya bürokrasi koridorlarında yıpranmak olmadı. Kısa bir süre sonra seherbazlık görevinden ayrıldı ve Profesör Sprout'un emekliye ayrılmasıyla birlikte Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda bitki bilim profesörü olarak göreve başladı. Yıllar önce bir öğrenci olarak çekinerek girdiği o seralar artık onun krallığıydı. İlerleyen yıllarda Neville, kendi binası olan Gryffindor Evi Başkanı unvanını da üstlendi. Kişisel hayatında ise mütevazı ve huzurlu bir mutluluğu seçti. Kendi döneminden Hufflepuff öğrencisi olan ve Çatlak Kazan'ın yeni işletmeciliğini üstlenen Hannah Abbott ile evlendi. Çift, Diagon yolunun girişindeki bu tarihi pub'ın üst katındaki dairede yaşamlarını sürdürdü. Rowling'in söyleşilerinde belirttiği üzere, öğrencilerin profesörlerini bir barın üstünde yaşarken görmesi, Neville'i yeni nesil gözünde oldukça havalı bir figür haline getirmişti. Neville, eski dostlarıyla bağlarını hiçbir zaman koparmadı. Sonrasında Potter ve Weasley aileleriyle yakın dostluğunu sürdürdü. Rita Skeeter'ın Gelecek Postası'ndaki tüm magazinel ve karalama odaklı yazılarına rağmen, büyücü dünyasında lekesiz saygınlığını korudu. Hogwarts'taki derslerinde öğrencilerine rehberlik ederken, geçmişte yaşadıklarını böbürlenerek anlatmak yerine sessiz alçak gönüllülüğünü korudu. Ancak bazen Dumbledore'un ordusu günlerinden kalan o büyülü sahte Galleon jetonunu öğrencilerine gösterir, onlara direnmenin, sadakatin ve içlerindeki saklı cesareti bulmanın önemini anlatırdı. Bir zamanlar yanlışlıkla kofti olabilir denilerek camdan aşağı bırakılan o küçük çocuk, kehanetin gölgesinden çıkmış, başkasının asasıyla ezilmekten kurtulmuş ve kendi kaderini kendi elleriyle yazarak büyücülük dünyasının en büyük kahramanlarından birine dönüşmüştü. Büyüce Şura üyeleri, bugün 30 Temmuz 1980'de doğan o küçük, yuvarlak yüzlü çocuğun tozlu ve engebeli yaşam dosyasını birlikte araladık. Videonun en başında kendimize şu soruyu sormuştuk. Neville Longbottom, kaderin yanlış bir seçimi miydi, yoksa evrenin gerçek sigortası mı? Gördük ki Neville, doğduğu andan itibaren ebeveynlerinin trajedisiyle ezilen, büyükannesinin yüksek beklentileri altında büyüsel blokajlar yaşayan ve 5 yıl boyunca kendisine ait olmayan bir asayla savaşmaya zorlanan bir çocuktu. Çoğu kişi onu şanslı bir ikincil figüran sanıyordu. Oysa Neville, başkasının gölgesinde yaşamayı reddedip kendi kimliğini bulduğunda, kehanetin yükünü sırtlanabilecek ve Harry Potter olmasa dahi o karanlığı bitirebilecek yegane dürüst iradeydi. O, kusursuz ve doğuştan yetenekli bir kahraman değildi. Zayıflıklarıyla, korkularıyla, kırık burnu ve alevler içindeki seçmen şapkasıyla gerçek bir Gryffindor'du. Ve o kılıç, tam da bu yüzden başkasına değil, onun ellerine doğdu. Eğer bu derinlemesine videomuzu beğendiyseniz, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Neville'in hikayesini tek kelimeyle özetleseniz, hangi kelimeyi seçerdiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Ayrıca, bir sonraki videomuzda hangi karakteri incelememizi istediğinizi belirlemek için paylaşacağımız topluluk anketine katılmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Nox.